Selamlar. Saat 8'i 20 geçiyor. Bugün Doğan Bey Karina tarafına geldim. Peugeot Tweed 150 kendisi. 2012 model, 2014 yılında trafiğe çıktı. Aslında Peugeot Tweed Peugeot'un motoru değil. SYM'nin motoru. 2010 ya da 2011 yılında Peugeot diyor ki biz bir motor üretelim, büyük lastikli olsun, şehir içi motoru olsun. Ondan sonra SYM ile işbirliğine giriyorlar ve bu motoru SYM'ye ürettiriyorlar. Bunun karşılığı SYM'de, hatta karşılığı değil aynısı, SYM Symphony. 2012 model SYM Symphony ile yan yana koyarsanız görürsünüz. Tek fark önündeki logo. Birinde Peugeot logosu var, birinde SYM logosu var. Hatta biz buna bir bakım yaptık. Detaylı, onu da anlatacağım. O bakımda zaten içindeki parçaların SYM olduğunu görüyorsunuz. Bunlar SYM'nin Çin fabrikasında üretilmiş motorlar. Tabi bunu şimdi Çin fabrikasında üretilmiş motor dedim diye motora Çin malı hehe demek de komik olur. Çünkü mesela Suzuki V-Strom 250, Inazuma, bunlar da mesela Suzuki'nin Çin fabrikasında üretilme. Honda'nın Çin'de fabrikası var. Motosiklet üretiyorlar mı bilmiyorum ama cihazları Çin'de ürettiklerini biliyorum mesela. 16.000 kilometrede bu arkadaş. Kendisi gerçekten oldukça hor kullanılmış bir alet. Ya belki rodaj yağıyla 10.000 kilometre yaptı, öyle söyleyeyim yani, hani o kadar hor kullanılmış bir alet. Tabi bende o zaman bir motosiklet ilgisi ve sevgisi olmadığı için ben bunu sallamadım pek. Ya bakmadım bile. Zaten ehliyet de yoktu. Tracer malumunuz birazcık irice bir motor. İrice bir motor olduğu için onunla böyle her yere girmek çıkmak pek kolay değil. 2 hafta önce ben de bunu aldım. Ya dedim şöyle bir dolanayım ben bununla. Böyle toprak yola falan girdim. O alet güzel yani, fena değil. Dedim madem ikinci motoru alamıyorum. Bu arada depoda da bir yıl motor var. Bir tane TVS Jupiter var. Bir tane Yamaha Delight var. İşte bu var. Gerçi hepsi birbirinden beter halde de. Bu artık değil, gerçi beter halde değil bu. Yani Delight'in göstergesi şeyi kırık. TVS bir yerden yağ akıtıyor, ona bakmam lazım. Şöyle yüksek bir yere koyup. Şimdi biraz manzara izleyelim, sonra devam ederiz ya. 150'lik bir motor, altında yarım kas kalacak kadar bir alan var selenin altında. 10 beygir güç üretiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 4.7 litre hacminde bir deposu var. Karbüratörlü olduğu için böyle çok az yakan bir motor değil dediğim gibi. Maalesef bir miktar yakıyor. Yani böyle bir motor için az yakmıyor bu güç için. Ama sağlam. Şimdi biz bunu nasıl elden geçirdik? Daha doğrusu ben bunu nasıl elden geçirdim ve geçirttim? Büyük bir uğraşla. Doğru düzgün hiçbir şeyine bakılmadığı için, mesela en son koyulan yağın ne olduğunu bile bilmiyordum bakımda. Maksat bakmış olmak. Önce dedim buna bir doğru düzgün yağ alalım. Ippone'nin 10 ve 50 yağını koyduk. Ippone Katana. Ippone diye okunuyor galiba, o da emin değilim. Uygun fiyatlı. Zaten 750 mililitre yağ alıyor. Şanzıman yağını değiştirdik. 80 ve 90 yağ alıyor. Ön arka şeyi değiştirdik. Fren balatalarını değiştirdik. Yani artık diskleri çizmeye başlamış. O kadar kötü durumdaydı fren balataları. Ön arka fren balatalarını değiştirince organik EBC SFA serisi taktık. SFA serisi skuterlar için üretilmiş olan en ucuz şeyler, fren balataları, ama önemli değil ya, sonuçta önemli olan iş görmesi. Ondan sonra hava filtresini değiştirdik. Buna güzel bir SYM'nin orijinal hava filtresini taktık. Üstünden çıkan bujinin aynısını taktım. NGK marka.
Ondan sonra ne yaptık? Kayışı değiştirdik üstündeki. Varyatör kayışını. Bulabildiğim kayış Bando markaydı. Üstünden de zaten Bando'nun kayışı çıktı. Bu kadar yani temel olarak. Şimdi benzin filtresi değişecek. 20.000'de onu da alacağım, koyacağım kenara. 30 lira mı 50 lira mı 20 lira mı, öyle ucuz bir şey yani. 50 lira değil, onu biliyorum da Motopitt'te vardı galiba. Pardon. Benzin hortumunu bulup bir benzin hortumunu değiştirmek istiyorum. Sonuçta 8 yıllık motor. Bu plastikler çatlayabiliyor bir süre sonra. Onu değiştirmek istiyorum. Evet, popo kısa biraz ağrıtıyor şimdi sele sertliğinden dolayı, ama o da çözülür. Zaten Tracer'a bir tane şey alacağım. Sele yastığı alacağım. Muhtemelen onu rahat rahat bunda da kullanırım. Olmadı Tukan Urban'ın tane sele kılıfını yastığını alırız. Ama benim çok daha uzun bu arada seyahat planlarım var. Ne zaman yaparım bilmiyorum ama sonra Ekim ayında falan yapacağım. Bu yakın çevrede şeyler var. Antik kentler var. İşte dün mesela bir Millet'e gittim geldim. Muyus var. Piren'de çok yakın mesela şu anda buraya. Alaban'da var, Halin'de var, Labran'da var. Bir yığın yer var. Amazon var, Koçarlı'da. Orada Tekasar Kalesi var. Oraları bir gezeceğim, dolaşacağım ya. Ve bu onun için ideal bence. Öyle. Bunu elden geçirdik. Artık doğru düzgün kullanma vakti. Bir de şey yapacağım. Bundan sonra yağ değişimlerini düzenli olarak açıkçası kendim yapmayı düşünüyorum. Zaten attığı bir şey değil gerçekten yağı değiştirmek. Zaten o tecrübeyi elde etmek benim ilerideki planlarım için de gerekli. Sabah gezmesine devam ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.